Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Bugün daha gaddarım hocam. Yani uzun zamandır incelemiyorduk. Ama şunu söylemek lazım. Rate'leri çok rölantide gitse de farklı bir iş olması beni sevindiriyor. Hani çok bildiğimiz temaları daha tiye alan bir aslında yerli western izliyoruz. Mafyatik yapıları da bunun içerisinde büründürmüşler. Hem müzikleriyle hem de Çağatay'la kayınçolar arasındaki mevzularla farklı bir konsept yarattılar. Hani Cuma gününün neşeli dizilerinden birisi olarak çıkıyor Gaddar. Ben bu kadar hani daha komediye kayan türde bir dizi olacağını düşünmüyordum. Daha böyle sert tonda gideceğini düşünüyordum. Güzel oldu böyle olması. Sosyal medyada da iyi bir etkileşim alıyor dizi. Çok fazla herkes böyle Gaddar kombini yaptım falan diye atıyor. Değişik bir yapıya büründü. Biz de bir inceleyelim dedik uzun zaman sonra. Bu videoda Gattar'ı inceliyoruz. Önümüzdeki bölümlerde neler olabileceği konuşuyoruz. Şimdi şöyle abi, Cuma günü çok zorlu bir gün. Yani ortada Devler var. gerçekten geçen seneyi yok etmiş iki büyük dev var. Bir tanesi şu anda hala fenomen olan Kızılcık Şerbeti varken diğer tarafta da çok büyük radikal hamleleri sonrası yokuş aşağı giden Yalı Çapkını dizisini görüyoruz. Gattar buraya eklemlendikten sonra herkes şunu söylemişti. Cuma gününe tutunması çok zor. Ben de demiştim. Herkes bunu söyledi ve hani bu iş yakında biter. Bu kadar yüksek bütçesi olan bir oyuncu, onun dışında mafyatik bir iş, aksiyon işi bugüne eklemlenmesi sanki bir hataydı dediler Ay Yapım açısından. Ki zaten hani reytingleri de yüksek reytingli. Ki zaten reyting açısından konuşursak yüksek reytingleri yok. Dizideki şu olay beni çok etkiliyor. Ay Yapım ilk 3 bölümünü YouTube'a açmıştı. Daha sonrasında 4-5'e kadar herhangi bir şekilde YouTube Türkiye'ye bu bölümü açmadılar. Fakat 2 hafta önce 6. bölümü tekrar YouTube Türkiye'ye açtılar ve inanılmaz bir izlenme gördük. Yani dizinin gerçekten sosyal medya etkileşimi çok yüksek. Evet, özellikle mesela ben çok merak ediyorum. Puhu'da ne kadar izleniyor acaba Gaddar, onu çok merak ediyorum. Uzun zamandır bu stratejiyi uyguluyorlar. Yani oradan da büyük ihtimal daha fazla mı gelir elde ediyorlar bilmiyorum, Puhu üzerinden farklı bir alternatif olması için. YouTube bir alışkanlık oldu Türk dizilerinde, yani o diziyi artık insanlar oradan takip ediyor ya da dijital platformlar üzerine yüklendiği için oradan takip ediyorlar. Gaddar'ın gerçekten sosyal medyada izlenmesinin de yanında özellikle genç nesilde bir TikTok özelinde çok fazla kesitlerini görüyoruz. Saç stili moda oldu. Dizide Çağatay'ın giydiği bot çok moda oldu. Ve bunlar hani çok bilinen saç stili ya da botlardan birisiydi. Dizinin müziğiyle birlikte de çok değişik editler de yapılmaya başlandı. Bir kitlesi var, onun sabit bir kitlesi var bence. Tabii sosyal medyada yüksek etkileşimler almasının nedeni de aslında dizideki toplumsal olaylara değinme konusu. Öncelikle zaten sokak hayvanlarıyla alakalı bölüm içinde çok kez görüyoruz. Tabii onun dışında ülkenin gündemine yerleşen özellikle taksici cinayeti hatırlarsan bunu diziye bölüm hikayesi olarak konu alması derken gerçekten hani gündemi de çok iyi takip eden ve bilinçli şekilde insanlara bir şey anlatmaya çalışan bir misyon izliyoruz Gattar'da. Evet ve aslında aksiyon mafya türündeki işlerin de hani böyle kendi o tek boyutlu yapısını da kıran bir şekilde yazılan bir senaryo da var. Hani o süreç devam ediyor. Aksiyon sahnelerini izlemeye devam ediyoruz. Ama işte dediğin gibi o işlenen cinayetler falan karakterin aslında kendi işinin dışında da yaptığı olaylarla birlikte güncele dair olaylarda aslında bir halk kahramanı olma şeyini de görüyoruz aslında. Bu da güzel bir şey. Bir kovboyvari bir havası var. Tabii zaten şu anda sloganı da var bu halk kahramanının. Gattar kötüleri haklar diye. Yani bu noktada zaten stickerları da yavaş yavaş başladı. Yani ben birçok sokakta görmeye başladım bu stickerları. İnanılmaz büyük bir reytingi yok bu dizinin ama özellikle sosyal medyadaki etkileşimi çok dikkat çekici. Yani ben sokaklarda görmeye başladım bu stickerları. Bu Ay Yapım diziyi sokaklara taşıma işini çok iyi yapıyor. Mesela Çukur'da da biz bunu çok fazla görmüştük. Farklı dizilerde de bize bunu iyi yapmışlardı. Ya bunda iyiler gerçekten yani. Bu çok dikkat ediyorlar. Dış tarafı da çünkü aslında bedava yapabileceğiniz bir reklam bu baktığında. Sokaklara onun grafitisini yapmak ya da öyleymiş gibi göstermek CGI'yle ya da stickerlar üretmek. Güzel oldu. Bir de dizide şunu da seviyorum. Çok lokal yerlerde çekiliyor ve bayağı aslında öğrenci filmlerinde bile kullanabilecek bir konsepte yerler kiralanıp çekiliyor ya. Ya bu kadar salaş bir iş göze çok batmaması çok enteresan yani. Dilersen biraz da hikayeyi konuşalım. Nasıl gidiyor abi hikaye? Hikaye bence dinamiğine oturdu. Yani Enver'le Daha'nın arasında bir çatışma vardı. Bak, Tatlı bir çatışma ama yani gerçekten o sahneleri izlemekten keyif duyuyoruz. evet, zaten bu ikili dinamiği hani Çukur'da da güzel işlemişlerdi. Bu dizide de kayınço olayıyla işliyorlar. Değişik bir şekilde lokalleşti. Bir de iki tane aslında farklı tipte karakter. Yani daha ciddi bir adam var Dahan. Enver'de babasının ona yaşattıklarıyla birlikte ve öğrendiği geçmişlik travmalarıyla birlikte daha hayatı tiye alan, daha eğlenceli bir adam. Onun harici şimdi görevler devam ediyor.
İkili birbirine tuzak kurmaya devam ediyor. Bir de şimdi Daha'nın aslında o veteriner kızla olan mevzusuyla birlikte hikaye çok büyük bir açılıma gitti aslında. Çünkü o kızın aslında babasını vurmuştu ve ondan sonrasında o kızın babasının o olduğunu öğrendi cenazeye gitmesiyle birlikte 7. bölümde. Ve 8. bölümde de aslında bunun muhabbeti geçti. Meğerse ki bu kızın babasındaki organ nakli yapan adam da mafyadaki acayip bilgiler varmış. Hatta mesela Enver'in babasını da zamanında bir nakil işlemi gerçekleştiren birisiymiş bu adam. Bu belgelerle aslında dizinin nereye doğru ilerleyeceği ortaya çıktı. Bu belgeler neticesinde demek ki Dahan yan görevlere falan gidecek ve kötüleri haklamaya çalışacak bir noktada bu bilgiler neticesinde buraya doğru gidecek ve sadece hani pis işleri kapatmaya çalışmayacak karakter böyle yan görevlerde, yan misyonlarda ekleyecekler. Bu da dizinin bahsettiğim sosyal sorumluluk olaylarını, gündemdeki olayları diziye taşımayı bölümler boyunca bir 20 dakikalık sekanslarla gösterecekler gibi. Mesela 8. bölümde o kadar çok aksiyon sahnesi vardı ki, bu arada aksiyon yönetmenini kutlamak lazım. Yani dizide bu kadar az zamanda nasıl çalıştırıp koreografiyi bunları yapıyor bilmiyorum ama zaten kendisi de dizide oynuyor. Dizide de kendisi oynuyor ve herhalde hani bir noktadan sonra refleks mi oldu artık bilmiyorum. Bir de tabii ki de abartılı şeyler çekiyorlar ya. Ya o John Wick esintileri çok var dizide. Hani zaten bahsetmiştik karakterin yerli John Wick falan olabileceğine dair de. Ya helal olsun, çok da formdalar. Böyle iyi de yediriyorlar bence. Hani bunun komik olmasıyla da bir alakası olsa da gerçekten de uğraşıyorlar bunlara bölümler boyunca. Tabii şimdi Ekber Baltacı tarafı bu hikayenin çok önemli bir eklemi. Çünkü Ekber'in de üstü bir patron var. Şimdi bu patron daha o ortaya çıkacak. Yavaş yavaş tanınır büyük bir isim de göreceğiz bu dizide. 8. bölüm oldu ve yaklaşık 2 ay geçti dizinin başlamasından. Ben dizinin artık bir ana hikayesi olduğu kanaatindeyim. Diğer diziler gibi savruk ilerlemiyor. Bir misyonu var bu dizinin. Saçma şeyler de izliyoruz bölüm içinde. Mantık hatalarını da dışarı aldığımızda, ki ülkemizdeki dizi süreleri de belli. Bu noktada ben Gattar'ın televizyonda da keyifle izlenilecek bir dizi olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle hem mizah işi, hem Enver kanadındaki durum, hem Yağmur tarafı var. Tabi dizide benim pek beğenmediğim bir aşk var. Yani pek olmadı Sümeyye Aydoğan'la Çağatay Ulusoy, ama yani orada da yapacak bir şey yok. Bir de tabi Leyla karakteri diziye girdi. Ben Leyla karakterini bu arada hiç beklemiyordum böyle bir eklemlenme olacağını. Çünkü daha 7. bölümde büyük bir hikaye açılımıyla yeni bir karakter sokuyorsunuz ve karakter yeraltı teşkilatı için en önemli karakter oluyor aslında. Mesela Leyla'nın bu olayları bilmemesinin imkanı yok ya normal bir senaryoda. Acaba bir şeyler gizliyor mu? Ben de onu merak ediyorum. Çok masum gördük onu ama yani babam böyle bir insansa hiç mi kulağına çıtlatmazlar bir şey? O çok enteresan yani. Çok da büyük bir adammış babası, hani mafya camiasında aslında herkesin tanıdığı birisiymiş. Yani o da çok ilginç oldu. Ve böyle bir diziye yeni gelen karakterden böyle bir tesadüf yaratmaları enteresan. Çok görmeyiz böyle şeyleri. Twist bekliyor musun Leyla'da? Bence yapmaları gerekir. Peki önümüzdeki bölümlerde neler olabilir? Neler düşünüyorsun? Önümüzdeki bölümlerde Dahan kendi kimliğini açıklayacak zaten. İşte bahsettiğimiz karaktere. Araları bence bir noktada açılacaktır. Yani hani sen mi beni koruyacaksın tarzında falan. Ama o kişiye de bir şey gelecektir büyük ihtimal. Bu noktada bir işbirliği yapabilirler. Evren bu kadının babasının kim olduğunu bence öğrenebilir. Bu noktada Dahan'ı video ile sıkıştırabilir. Bak senin videonu yayınlarım, o kızı bana vermezsen falan. Süreçte bir de Evren'in babasıyla şeyi var tabii ki de mevzu. Sonra da kendi babasının işini bitirmek falan istiyor. Onların aslında bir noktada istemeye Evren'le Gattar'ın şöyle bir birliktelik yapmaları gerekecek bölümler boyunca. Bence dizi ilk ortaya çıktığında Enver karakterinin bu kadar fazla sosyal medya etkileşimi, bu kadar fazla seyirciler tarafından sevileceğini düşünmüyordu senarist ve yapım tarafı. Bence Enver'i yakın bir tarihte öldürmeyi bile düşünüyorlardı. Ama bu kadar sevilince karakter, bence o da eksen kaydıracak, tıpkı Çukur'daki Vartolu gibi. Çünkü o da bildiğin üzere 7. mi 8. bölümde mi ne ölecekti normalde. O dizideki ailenin bir başka çocuğu hikayesi bile sonradan eklemlenmiş bir hikayeydi. Bence Enver tarafında da daha sempatik gözükebilmek açısından farklı hikaye tercihleri göreceğiz. Çünkü Enver ilk başta diziye girdiğinde babasıyla birlikte gerçek bir kötü adam olabilme potansiyeli yüksek bir karakterdi. Hatta babasını öldürdükten sonra ana kötü olabilecek potansiyeldeki kişiydi. Ama bence seyirci tarafından bu kadar sevilmesi sonrası hikayede eksen değiştireceğini düşünmekteyim. Şengül diye bir karakter vardı. Bu Şengül
Şengül karakteri özellikle 2 bölümdür ortada yok. Sadece bir gelin almada gördük onu çocuğuyla birlikte, Umut'la birlikte. Bence Şengül'le alakalı yeni bir hikaye açılımı olacak. Yani onu Dahan'la bir şekilde matchleyecekler. Zaten önceki bölümlerde bunun sinyallerini vermişlerdi. Fakat Leyla bir anda diziye eklemlenince Şengül biraz geride kaldı. Bence Leyla olayını biraz hikayeyi irdeledikten sonra artık Şengül'ün Dahan Şengül Aydan hikayesi olarak karşımıza çıkmasını bekliyorum. Aydan'ın annesi bu bölüm Enver'in babasıyla konuşmuştu ve oradan da bir şeyler çıkabilir. Bir noktada da aileler birbirine bağlanır. Çünkü biliyorsun Türk dizilerinin süreleri uzun ve birileri tanışınca öyle tanışmışlık olmuyor yani. Öyle bir sahne ayırdılarsa farklı bir yere evrilebilir. Bahsettiğim mevzuya dönecek olursak da zaten bence onu biraz daha sonra yapmak istiyorlar. Şu an böyle bir zaman geçmek için bir karakter de eklediler. Sezonu hani iyi bir geçiş yapmak ve daha hikaye aksiyon katmak için böyle bir karakter eklediler tesadüfler boyunca. Şu da var mesela Enver özelini konuşacaksak. Japon'la olan bu bölüm görüşmelerinde gayet iyi bir karakter gibi de lanse ettiler. Onun iyi yanlarını da görüyoruz yani. Sevdiği kadının kardeşi için aslında büyük bir fedakarlık da yaptı. İşte o evrakları vereceksin, atacağız falan dedi böyle. Hani gerçekten iyilik yaptığını da görüyoruz bazen. Dizide şey sahnesi güzeldi birkaç bölüm önce. Kapıdan kovuyor ya Dahan bunu. Ondan sonrasında vapurla yanaşıyor, kız istemeye falan geliyorlar. Yaratıcı sahneler ona yazılıyor. Onun karakterine de iyi gidiyor bence. Son olarak tabii şundan da bahsetmek lazım. Şimdi Davut'un aldatma olayı var ki ben o noktada oradan çok daha farklı şeyler çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü hatırlarsan birkaç bölüm önce Davut evden çıkarken parfümler sıkarak, zaten hani Dahan da ona söylemişti, baba parfüm sıkmışsın nereye gidiyorsun falan diye, parfümler sıkarak bir yere gidiyordu. Bence şu an gördüğümüz Davut'un ilişkisi olduğunu zannettiğimiz karakter o karakter olmayabilir. Davut'tan başka bir şey daha çıkabilir bence. Bence de bambaşka biri çıkacak ve o kişi de bence hikayede önemli bir yer edinecek gibi duruyor. Acaba Ekber Baltacı ile alakalı bir noktaya bağlanabilir mi o karakter, o kadın karakter? Ya muhakkak her şey bağlantılı olacaksa buraya da bağlanabilir yani. Bakalım o kadını acaba bizde gördüğümüz karakterlerden biri mi yapacak? Düşünmedim değil. Belki de bambaşka bir karakter çıkabilir. Bakalım neler olacak. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Başka incelemelerde görüşmek üzere.